Haşhaşı ekmek parası için ekiyoruz. Başka bir seçeneğimiz yok. Yıllardır savaşın içindeyiz. Savaş bize sadece ölüm, yokluk ve yoksulluk getirdi. Açlıkla karşı karşıya kaldık. Ne bir devlet düzeni ne de hükümet vardı. O dönemden beri haşhaş ekiyoruz. İnsanlar aç kalırsa her şeyi yapıyor. Hala ne yolumuz, ne suyumuz, ne de elektriğimiz var. Bizler kendi kaderine terk edilmiş insanlarız. Haşhaşın müşterisi kolay bulunuyor. Hatta bazen avans bile veriyorlar. Tüccarlar bizden aldığı afyonu yurt dışına götürdüklerini söylüyor. Ama uyuşturucuya dönüştürüldüğünü biliyoruz. Hükümet son birkaç yıldır haşhaşı yasakladı. Ekilmemesi için baskı yapıyor. Ağır para cezaları kesiyor ama başka bir tarım yapmamız için yardım yapmıyor. Buğday ya da pamuk eksek satacak yer yok. Ayrıca tohum için para gerek. Kimsenin yol gösterdiği yok. Halbuki devletin yardımı olsa sebze ekeriz, başka bir şey eker ve pazara götürüp satarız. Biz de zararlı olan bir ürünü yetiştirmek istemiyoruz ama çocuklarımız aç kalmasın diye, biz aç kalmayalım diye mecburen ekiyoruz. Ve çaresi bulunmadıkça da ekmeye devam edeceğiz. Merhaba. Hayatın ve tarihin kırıldığı bir başka coğrafyada dünyanın en kritik ülkelerinden biri olan Afganistan'da birlikteyiz. Afganistan'ı bu kez dünya gündeminden hiç düşürmeyen başka bir yüzüyle ekrana taşıyacağız. Daha çok darbeler, işgaller, savaşlar ve Taliban rejimiyle hatırladığımız bu ülkenin en önemli özelliklerinden biri de uyuşturucunun ana maddesi afyon. Çünkü Afganistan hala dünyanın en büyük afyon üreticisi. Çiftçilerin ekmek parası için ektiği afyonun fiyatı uyuşturucu tacirlerinin elinde dünyayı dolaşırken milyarlarca dolara ulaşıyor. Ancak bu para üreticilerin değil, uyuşturucu tacirlerinin cebine giriyor. Bir ülke düşünün ki adı her anıldığında uyuşturucu ve savaş akla gelsin. Uyuşturucudan gelen para milli gelirinin %60'ını oluştursun. Topraklarında yetiştirilen haşhaştan elde edilen afyonun bir kısmı kendi çocuklarını, diğer kısmı da uyuşturucu tacirlerinin elinde eroine dönüştürülerek dünyanın başka bölgelerinde milyonlarca insanı zehirlesin ve terör gruplarının da finans kaynağı olsun. Bu yolla küçük bir azınlık servet sahibi olurken halk yoksulluk içinde yaşasın. İşte bitmeyen çatışmalar ve her yıl çapı biraz daha genişleyen uyuşturucu batağındaki Afganistan. Afganistan topraklarında haşhaş üretimi yıllar öncesine dayanır. Sovyetler Birliği'nin işgaliyle başlayan ve 27 yıl devam eden acımasız savaş aynı zamanda ülkeyi dünyadaki en büyük uyuşturucu üreticisi yaptı. Rus işgali komünizmi getirmekle sınırlı kalmadı. Beraberinde uzun yıllar sürecek kanunsuzluğu, karmaşayı ve yoksulluğu da getirdi. Afgan halkı kan ve gözyaşına boğulmuş ülkelerinde bir yandan acımasız koşullarda hayatta kalmaya çalışırken diğer yandan açlıkla boğuştu. Afgan köylüsü toprağına ekecek buğday tohumu bile bulamazken istikrarsızlığı fırsat bilen uyuşturucu tacirleri ellerinde dolar desteleriyle köy köy dolaştı. Savaşın çapı büyüdükçe daha çok insan öldü, daha çok insan göç etmek zorunda kaldı. Açlık sınırındaki insan sayısı arttıkça daha çok toprağa haşhaş ekildi. Ve haşhaş kısa sürede Afgan köylüsünün tek kurtuluş yolu, tek gelir kaynağı oldu. Her türlü kanunsuzluğun kol gezdiği ülkede ne yazık ki ayakta kalan ve gittikçe güçlenenler sadece uyuşturucu tacirleriyle savaş ağalarıydı.
Afganlar sonunda Rusları ülkelerinden kovdu. Ama ne uyuşturucudan ne de uyuşturucu tacirlerinden kurtulabildi. Afganistan denince insanın aklına önce uyuşturucu geliyor, sonra savaşlar geliyor. Neden bu kadar uyuşturucuyla iç içe? Bu alışkanlık nereden geliyor? 30 yıl önce de Afganistan'da afyon üretiliyordu. Ancak tamamı tıp alanında tüketiliyordu. Sovyetler Birliği'nin işgaliyle başlayan savaş dönemi boyunca afyon tarımı yapanların sayısında inanılmaz artışlar oldu. Haşhaş tarlaları o kadar çoğalmıştı ki hükümetin üretimi kontrol etmesi imkansız hale geldi. Bazı insanlar mecbur kaldıkları için haşhaş yetiştirirken bazıları ise açgözlülük ve para hırsı uğruna bu işe girişti. Savaş yılları Afganistan tarımla ilgili tüm özelliklerini, tüm bilgilerini, tüm kaynaklarını yitirmiş. O 23 yıllık savaş döneminde Afgan köylüsü, Afgan üreticisi ne tarlasını ekebilmiş, ne sulamasını yapabilmiş, ne tohumla ilgilenmiş, ne ağacına, bağına, bahçesine bakabilmiş. O yıllarda çok daha kolay bir şekilde, fazla emek istemeyen, fazla bakım istemeyen ve hızla onların yerine haşhaş ekimine gitmiş. Şimdi savaş bitmiş olmakla birlikte henüz bu olay bitmiş değil. Bu kez ülkede güç kavgası başladı. Bu kavganın önemli sebeplerinden biri hiç kuşkusuz her yıl haşhaştan gelen milyarlarca dolardı. Her biri küçük ordulara sahip aşiretler arasında başlayan güç kavgası iç savaşa dönüştü. Silahlı güçler denetimlerinde tuttukları bölgelerde en tatlı parayı getiren haşhaş ekimine ağırlık verdi. Zaten başka türlü besledikleri on binlerce insanı hem doyurmak hem de onlara silah sağlamak mümkün değildi. Afganistan'da bir de savaş ağaları var. Onların uyuşturucuyla bir bağlantısı yok mudur? Savaş ağları, bu savaş lordları da tabii ki legal anlamda gelirlerinin, yani o kadar büyük orduları beslemeniz için bir legal gelirinin ona yetmesi imkansız. Onların da bir şekilde bu uyuşturucu işiyle dahil oldukları kesin. Ama bunu ispat etmek çok zor. Ama bunun içerisinde oldukları kesin. Çünkü şöyle düşünürsek bu savaş lordlarını, ağalarını. Şimdi bugün Mazar-ı Şerif'ten uyuşturucu kalkıyor. Güneyde Helmand'a normal bizim bildiğimiz karayolundan geliyor. Yani dağdan bayırdan falan geçtiği yok bunun. Normal ana karayolundan geliyor. İşte bu güzergahı aslında biliyor herkes. Buradaki kontrollerin bir bölümünü savaş lordları yapıyor. Mesela bir kamyonun belli bir yerlerden geçimini sağlamak için 30.000 Afgani para vermeniz gerekir. Yani 50'ye bölün işte 600 dolar. İç savaşın uzaması Taliban'ın işine yaradı. Kendilerini İslam'ı en iyi yorumlayan inanmışlar olarak kabul eden Taliban, iktidarı silah zoruyla ele geçirirken en büyük desteği Pakistan ve Amerika'dan aldı. Taliban güçleriyle onlara muhalif gruplar arasında başlayan savaş ülkeyi ikiye böldü. Taliban, başkent Kabil ve ülkenin güney bölgesinde yönetimi elinde tuttuğu 5 yıl boyunca düşman ve kafirler olarak ilan ettiği Batı'yı zehirleme adına haşhaşa izin verdi. Daha çok üretim yapılsın diye özellikle kendi tabanını destekledi. Küçük imalathaneler kurdurarak afyonu işleyip eroine çevirdi. Sonuç olarak bu yoldan elde ettiği parayla iktidarını güçlendirdi. O dönemde Afganistan'daki afyon ekili arazi 30.000 hektardan 82.000 hektara kadar çıktı. Böylece haşhaş üretimi Avrupa'ya giren eroinin miktarını artırırken piyasa fiyatını düşürdü. Taliban'ın ilk yıllarında çok rahattık. İsteyen istediği kadar haşhaş ekebiliyordu. Taliban hükümeti üretici köylüye yardım bile ediyordu. Haşhaştan elde ettiğimiz afyon çok iyi para getiriyordu. Taliban'ın bu kadar teşvik etmesinin amacı neydi size göre?
Taliban komutanları kilosuna 500 dolar ödeyerek bizden afyon alıyorlardı. Yurt dışına gönderip düşmanlarımızı zehirlediklerini söyleyip daha çok üretim yapmamız için bize büyük paralar ödüyorlardı. İnsanlar para kazanma hırsıyla haşhaş ekmek için yarışıyordu. Kimse sonucunu ve nedenini düşünmüyordu bile. Birkaç yıl iyi para kazandık. Daha sonra ani bir kararla haşhaş ekmemizi yasakladılar. 2000 yılının sonlarına doğru dışarıdan yapılan baskılar üzerine Taliban bu kez aldığı ani bir kararla haşhaşı yasakladı. Böylece 2001 yılında haşhaş ekimi tarihindeki en düşük noktaya 8.000 hektara geriledi. Bu kez köylüden kilosu 100 dolardan alınan afyonun fiyatı 700 dolara kadar fırladı. Dünya piyasalarında mesela Londra'daki fiyatı 350.000 dolara kadar çıktı. Neticede Taliban haşhaşı yasakladı ama uyuşturucu tacirlerinin cebine daha çok para girdi. Bir yıl sonra Taliban rejiminin yıkılmasıyla birlikte haşhaş ekimi yine kaldığı yerden devam etti. Afganistan bugün dünyada yasa dışı haşhaşın %87'sini üretiyor. Birleşmiş Milletler'in Afganistan'daki uyuşturucu ve suç ofisinin tespitlerine göre sadece 2005 yılında ülke sınırları içinde 104.000 hektar alana haşhaş ekildi. Bu rakam son yıllarda gelinen en yüksek nokta olarak kabul ediliyor. Afganistan haşhaş ve esrar ekiminde dünyada kaçıncı sırada? Haşhaş üretiminde dünyada birinci. Dünyadaki uyuşturucunun %87'si Afganistan'dan gidiyor. Bundan sonra gelen ülke Burma var. Daha sonra Laos geliyordu ama Laos artık üretmiyor. O geçen yıl itibariyle oradaki ekim alanı artık 1000 hektarların altına düşmüş durumda. Burma'daki ekim alanı toplam 30.000 hektar civarında. 2005 rakamlarıyla. Afganistan 104.000 hektar. Yine Birleşmiş Milletler'in araştırmasına göre 2005 yılında Afganistan'da ekilen haşhaştan elde edilen 4200 ton afyon sakızının tamamı ülkenin sınır bölgelerinde kurulan laboratuvarlarda 600 ton beyaz eroine dönüştürülerek Avrupa'ya sevk edildi. Haşhaş bitkisinin kapsülünü çizip içindeki sakızı aldığınız zaman o onun afyonudur içindeki. Yaklaşık 7 kiloluk afyondan 1 kilo heroin çıkar. 1 kilo heroin çıkar. 4200 ton yaklaşık afyon üretildi 2005 yılında Afganistan'da. Bu sayıyı 7'ye böldüğünüz zaman aşağı yukarı 600 ton heroin çıkmış oluyor ülkeden. Tarladan kilosu 140 dolara satın alınan afyon, pazarlanmak üzere önce ülkenin güneyinde Taliban'ın etkin olduğu Kandahar ve Helmand, kuzeyinde ise Balk, Badakşan gibi merkezlere getiriliyor. Uyuşturucu tacirlerinin topladıkları tonlarca afyon, buradaki pazarlarda herhangi bir yiyecek maddesi gibi rahatlıkla alınıp satılıyor. Yani çiftçi tarlasında afyonu üretiyor, haşhaşı. Sakızını aracılar alıyor. Bunlar daha çok hangi bölgede? Yani merkezi neresi? Ülkenin daha çok güneyinden gelen tacirler, Helmand, Kandahar ve bölgesinden gelen tacirler buralardan malı alır, kuzeyden alır. Malın büyük bir bölümü güneye gelir. Helmand ve Kandahar eyaletlerine gelir. Bir miktar da Celalabad, Nangarhar eyaletine gider. Buralar ana merkezlerdir. Uyuşturucunun toplandığı ana merkezler. Buradan sonra sınırlara gider. Sınırdaki laboratuvarlarda da heroine çevrilir. Şimdi sizin direkt sorunuzun cevabı yani belli başlı 5-6 bölge var burada. Ana bölge Helmand, Kandahar güneyde, kuzeyde Mazar-ı Şerif, Fayzabad.
Afyon'un Afganistan sınırlarını terk ettiğinde bıraktığı para, ülkenin milli gelirinin yaklaşık %60'ını oluşturuyor. Ancak bu miktarın çok büyük bir kısmı üretici köylünün eline geçerken, kirli para akışından asıl kar sağlayanlar, ülke içindeki uyuşturucu tacirleriyle onları himaye eden silahlı gruplar oluyor. Afganistan'dan afyon olarak yola çıkıp Avrupa'ya eroin olarak ulaşan uyuşturucunun fiyatı buradaki piyasalarda şaşırtıcı rakamlarla pazarlanıyor. Burada üretilen haşhaştan elde edilen afyon, yani afyon sakızı eroine dönüştürülmek üzere yurt dışına çıkartılıyor. Yurt dışına çıkarken ne kadar para kalıyor buradaki uyuşturucu tacirlerine? Afganistan'daki uyuşturucu ekonomisi 3 milyar dolar civarında gerçekleşiyor. 600 milyon dolar çiftçilerin, 2,4 milyar dolar ise Afganistan'daki uyuşturucu kaçakçılarının payı. Ama Afganistan dışına çıktığı andan itibaren milyarlarca dolarlık kazanca ulaşıyor. Çünkü artık fiyatı uluslararası uyuşturucu mafyası belirliyor. Avrupa'da 40 milyar doların üzerine çıkıyor. Buradaki uyuşturucunun Avrupa'ya ulaştığı yol haritası hangi ülkelerden geçiyor? Kuzeyde Tacikistan üzerinden, doğuda Pakistan üzerinden ve bir de batı bölümünden yani İran üzerinden olmak üzere 3 ana rota bulunuyor. Bu 3 ülke uyuşturucunun Avrupa'ya ve bütün dünyaya olan yolculuğunun gerçekleştiği kanallardır. Ürettiğiniz bu afyon sakızının kilosunu 140 dolar gibi bir paraya satıyorsunuz toptancıya. Bunun dışarıda ne kadar paraya satıldığını biliyor musunuz? Tam olarak bilmiyorum ama bunu kaçakçılar bizden 140 dolara alanlar 600-700 dolara satıyor. Ondan sonrakiler belki 1000 dolara satıyor. Üretici biz olduğumuz için bizden çok düşük fiyatı alıyorlar. Belki yurt dışına çıktıktan sonra 10 binlerce dolara satılıyordur. Birleşmiş Milletler'in desteğiyle Afganistan hükümetinin aldığı karar gereği önümüzdeki 10 yıl içinde haşhaş ekiminin tamamen bitirilmesi hedefleniyor. Uyuşturucuyla mücadelede size uluslararası destek geliyor mu? Evet, İngiltere'den destek görüyoruz. Bize uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili engelleri aşmamız konusunda yardım ediyorlar. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nden, Almanya, İtalya ve Kanada hükümetlerinden hem mücadeleye yönelik çalışmalar hem de ülke için alternatif yaratacak finansal sistemler açısından yardım alıyoruz. Hükümetin haşhaş ekimine karşı başlattığı kampanya ne kadar başarılı? İlk başarımız üretimin geçen yıl %21 oranında düşmesiydi. Bu haşhaş ekilen alanlarda 27 bin hektarlık bir azalma demektir. Afganistan içinde uyuşturucuya aracılık edenlerin bir kısmını yakaladık. Uyuşturucuya karşı mücadele için iyi bir sistem kurduk. Tamamen kontrol altına almamız ise en az 5 yıl sürecek. Ancak köylüye alternatif tarım için yeterli yardım yapılamayınca ülkenin kuzeyinden güneyine, özellikle Taliban'ın kontrolü altında tuttuğu bölgelerde binlerce hektar arazi hala rengarenk haşhaş tarlalarıyla dolu. Afganistan'ın ekonomisi savaş ve darbeler yüzünden hep kötü gitti. Haşhaş ekmesek ailece aç kalırız. Düşünün. Buğday ekersek kilosu ancak 3 bisküvi fiyatına alıcı buluyor. Bir de tohumunu 5 dolardan almak zorundayız. Ama haşhaş 140 dolara satılıyor. Sebze, meyve türü şeyleri eksek bile pazara götürecek yol yok. Köylüler haşhaş yasağına karşı çıkıyor. Bunların geçim kaynağı haşhaş. Devlet de köylüye doğru düzgün yardım etmiyor. Hükümet eğer haşhaşı yok edecekse ekim öncesi köylüye yardım etsin ki onlar da yerine buğday ya da başka bir şey ekebilsin. Toprakları haşhaş ekimine uygun olan Afganistan'da bu bitkiden yılda bir kez ürün alınıyor. Ekim ve Kasım aylarında ekilen haşhaş Nisan sonlarına doğru çiçek açıyor. Mayıs'ın ilk haftasındaysa hasat dönemi başlıyor.
yuvarlak bölüme kokala deniyor. Ve köylüler genellikle sabahın erken saatlerinde tarlaların içerisine girip ellerindeki bu aletle, kesici aletle onu çiziyorlar. Ben de şimdi bir tanesini çizip göstermek istiyorum. Evet, çizilen bu kokaladan mor pembe arası bir renkte sıvı akıyor. Bu bir süre üzerinde kalıyor ve sakız haline geliyor. Mesela bugün 3'te çiziyoruz, yarın sabah 5'te sütü sakız haline gelmiş oluyor. Tüccarlar da hemen gelip alıyorlar. Bazen haşhaş ekili bir dönüm tarladan yaklaşık 40 kilo afyon toplanabiliyor. Hükümete bağlı silahlı birlikler tespit ettikleri tarlalara baskınlar düzenleyip ürünü tahrip ediyor ama Taliban güçlerinin denetiminde olan güney bölgesindeki haşhaş tarlalarına henüz kimse dokunamıyor. Hükümetin aldığı yasak kararının aksine Taliban köylüleri haşhaş ekimine zorluyor. Karşı çıkanlar ise hükümet yanlısı olmakla suçlanıp cezalandırılıyor. Afganistan'daki çok uluslu güçle yıllardır savaşan Taliban'ın en önemli finans kaynağı hiç kuşkusuz haşhaş. Taliban'dan başka her yıl milyonlarca doları cebe indiren aşiret ağaları da haşhaşın yasaklanmasına karşı çıkıyor. Çünkü afyonun Afganistan sınırlarını aşarken içeride bıraktığı milyarlarca dolardan kimse kolay kolay vazgeçmek istemiyor. İşte bu yüzden Afganistan yeniden sıcak bir döneme giriyor. NATO birliklerinin güneydeki şehir merkezlerinde denetimi ele geçirmek için çalışmalarını hızlandırması ve haşhaş ekimine karşı mücadelenin artırılması Taliban'ı taktik değiştirmeye zorluyor. Taliban'ın kontrol ettiği güney bölgelerinde haşhaş ekimine destek veriyor. Aksine haşhaş ekmeyen köylülere kötü davrandığı, zor kullandığı söyleniyor. Doğru mu bu? Doğru. Yani şu sırada özellikle bu mevsimde terörün böyle artmış olmasının bir nedeni de aslında bir yandan haşhaşla mücadele sürüyor. Ve Taliban üreticiyle temas kurarak, üreticiden çok afyonun ticaretini yapan, onu eroine çevirenler işbirliği yaparak kendilerini koruyacaklarını, bu nedenle burada direnmeleri gerektiğini ve bunu yapmamaları, yani bunun mücadeleye izin vermemeleri konusunda beraber çalışıyorlar. Yani şu sırada güneydeki olay sadece Taliban olayı değil. Taliban'la işbirliği içinde olan eroin mafyasının, haşhaş mafyasının da büyük etkisi var. Doğrudur. Hem böyle bir işbirliği var hem de finansman kaynağı aynı zamanda. Yani terörün bir kaynağı da, terörün finansman kaynağı bir yandan da eroinden geliyor. Şimdi suç deyince ortaya bir kere polisin olması lazım. Polisin rüşvet almayan, rüşvete gerek duymayan bir polisi yetiştirmek lazım. 30-40 dolar aylık ücretli bir polise bununla bununla mücadeleye görevini verdiğiniz zaman bunun çalışması çok zor. Polisin bir tarafı polis. Peki polis yakaladı. Bazı yerlerde bunları yargılayacak mahkeme yok. Mahkeme olduğu zaman bunları koyacak cezaevleri yok bazı yerlerde. Uluslararası gücün burada bir silahsızlandırma kampanyası başlatmıştı. Bu ne kadar başarılı oldu? Bir de savaş ağaları var. Onlar silahlarını teslim ettiler mi? Bölgesel herkesin savaş ağası dediklerimiz insanların orduları vardı ve silahları vardı. Şimdi bu program başarılı bir şekilde başlatıldı ve bitti o. Ama yeni olaylar çıktı. Ara komutanlar. Yani geçmiş yılların ara komutanları, yani işte kendilerine bölük komutanı, kendilerine tugay komutanı, kendilerine tim komutanı diyenler küçük küçük yasa dışı silahlı güçler kurdular. Bunların sayısı 1800-2000 dolayında. Ülkenin güney kesiminde hala Taliban'ın kontrolünde olan bölgeler var. Taliban neden bitirilemiyor? Taliban kolay bitmez. Çünkü Taliban bir anlamda bu toplumun içinden çıkan bir insanlar. Ve tabii özellikle medreselerde, yani bazı komşuluk yerindeki medreselerde
hala o ideolojiyle insanlar yetişiyor. Ve Taliban dışarıdan aldığı destekle aslında varlığını sürdürüyor. Ve Taliban aslında taktik değiştirdi. Strateji değiştirdi. Daha ucuz, daha çok ses getiren, medyada yer alan bazı yöntemlere yöneldi. Irak'taki gibi. Uzun yıllar süren savaş, ülkedeki tarım tekniğini geriletmiş. Makinelerle yapılan tarım tamamen ortadan kalkmış. Sanayi altyapısı, sulama kanalları, barajlar, elektrik ve su şebekeleri yok olmuş. Sonuç olarak haşhaş üretimine bağımlı hale gelen milyonlarca insana devlet yardımı gerekiyor. Aksi halde yıllarca haşhaştan gelen parayla ayakta duran köylülerin ekimden vazgeçmesi mümkün görünmüyor. Haşhaşın verdiği zararları halk da biliyor. Ama başka çaremiz yok. Afganistan'da sadece bir gübre fabrikası var. Dolayısıyla gübrenin fiyatı çok pahalı. Haşhaştan başka bir şey ektiğimiz zaman gübreye ödenecek parayı bile kazanmak mümkün değil. Haşhaş, Afganistan'da sadece eroine dönüştürülmek için üretilmiyor. Haşhaş ve ondan elde edilen afyon sakızı aslında yüzyıllardır Afgan toplumunda çeşitli amaçlarla kullanılıyor. Ülkedeki geri kalmışlık yüzünden sağlık alanında bir yenilenme yapılamadığı ve ülkenin birçok yerine sağlık hizmeti götürülemediği için köylüler kaderleriyle baş başa kalıyor. Haşhaşın kozasından elde edilen sakız ham haliyle ağrı kesici ve keyif verici madde olarak kullanılıyor. Peki uyuşturucu dışında çiftçinin ektiği bu haşhaş bitkisi başka alanlarda kullanılmıyor mu? Şimdi Afganlar bunu başka amaçlarda da kullanıyorlar. Mesela kendi aralarında ağrı kesici olarak kullanıyorlar. Ülkede hastane ve sağlık hizmetleri çok kısıtlı. Çocuğu hasta oluyor, ona veriyor. Çocuklar açlıktan ağladığı zaman da onu veriyor. Burada çocuklarda çok ciddi miktarda uyuşturucu bağımlılığı var. Kendilerinde de var. Hele afyonun çok yaygın biçimde tüketildiği bir alan var ki insan önce inanmak istemiyor. Afganistan'da kadınlar hem ev işi yapmak hem de halı dokuyabilmek için çocukları hastalandığında ya da ağladığında afyon vererek onları sakinleştiriyor. Böylece uyuşan çocuk eğer hastaysa ağrısını unutuyor. Karnı acıkmışsa yemek istemiyor. Daha doğrusu ağlamadan sürekli uyuyor. Afyon belki kadınların daha çok iş yapmalarına olanak sağlıyor ama geleceğin uyuşturucu bağımlılarının sayısını da arttırıyor. Şimdi kadın hem halı dokuyor hem de birkaç tane çocuğu var. Ona bakmak zorunda. Aynı zamanda da ev işlerini yapacak. Ama çocuklar hasta olduğunda ya da ağladıklarında, bir şeyler istediklerinde kadın onlarla ilgilenirse bu sefer halıyı dokuyamayacak. Peki nasıl oyalıyorsunuz çocukları? Ne yapıyorsunuz onları? Kadınlar bir yandan halı dokumak, bir yandan ev işlerini yapmak ve çocuklarına bakmak zorunda. Halı dokurken ya da ev işi yaparken çocukları sakinleştirmek için bazen onlara afyon ya da haşhaş veriyorlar. Bazıları çocuğun göbeğine, bazıları dudaklarına sürüyor. Bu kadınların cehaletinden kaynaklanıyor. Biz kurduğumuz dernek aracılığıyla eğitimsizlikle mücadele etmeye çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler'e göre Afganistan'da 1 milyona yakın insan uyuşturucu müptelası. Bunlardan 60 bini çocuk. 920 bin insan uyuşturucu müptelası dersek burada ülkenin nüfusu 24 milyon civarında. %4 civarı, halkın %4 civarı uyuşturucu batağına saplanmış durumda. Bu ciddi bir rakam. Dünya standartlarının çok üstünde bir rakam. 60 bin civarında çocuk uyuşturucu bağımlısı. İstatistiklere göre müptelaların çoğu ne yazık ki uyuşturucuya savaş döneminde yaşadıkları mülteci kamplarında alışmış. Afganistan'da geleneksel olarak kullanılan bir başka madde de haşiş yani esrar. Bu konuda kapsamlı bir araştırma henüz yapılmış değil ama afyondan sonra yaygın şekilde yetiştirildiği ve kullanıldığı biliniyor. Halkın önemli bir kesimi uyuşturucunun hangi zararlara yol açtığının farkında ve haşhaş ekimine karşı ancak söz dönüp dolaşıp yapılacak yardıma geliyor.
Görev yaptığı günden beri Afganistan'ı karış karış dolaşan NATO'nun Afganistan kıdemli sivil temsilcisi Hikmet Çetin'in anlattığı bir anekdot durumu en çarpıcı haliyle ortaya koyuyor. Geçen sene önemli haşhaş ekim alanı olan Çin sınırındaki Feyzabad'a gittim. Badakhşan'ın başkentine. Ben gittim, her yerde olduğu gibi orada da yaşlı insanlarla, ileri gelenlerle, aksakallı dediklerimiz, şura üye dediklerimizle toplantılar yapardım. Bu konu açıldı. Orta yaşlı bir kişi ayağa kalktı. Dedi ki, ben imamım dedi. Sadece yasak, yani devletin yasağı meselesi değil dedi. Ben dinime de aykırı olduğunu biliyorum dedi. Ama benim 11 tane çocuğum var dedi. Ben bunu yapmasam açım dedi. Bana dedi bir seçenek gösterin, bir seçenek getirin dedi. Ben vazgeçmeye hazırım dedi. Şimdi bu tabii önemli bir olay. Yani üretici bundan vazgeçmeye hazır. Üretici daha az gelirle bile haşhaş ekmekten vazgeçebilir. Ama bunun için mutlaka kendine bir şey götürmek lazım. Ve kısa süre içinde çözüm getirecek bir takım tedbirler almak lazım. Yıllarca farklı milletlerin buluştuğu ve Asya'dan geçen kervanların yol kavşağı olan Afganistan, hala dünyada geleneklere bağlı ülkelerin başında geliyor. İpek yolu üzerinde çeşitliliği içinde barındıran bir kültürler mozaiği. Coğrafi yapısı itibariyle yüksekliği 6000 metreye varan sıra dağlarla çevrili yeşil vadilere, verimli ovalara sahip ülkede geri kalmışlığın ve kirli savaşların geride bıraktığı yıkımların tüm izleri hala duruyor. Afganistan topraklarının hemen her yerinde Rus işgalinden arda kalan tanklar göze çarpıyor. Peki bir yanıyla uyuşturucu batağına saplanmış, diğer yanıyla Taliban güçleriyle çatışmaların devam ettiği, hala can güvenliğinin olmadığı, ekonominin kötü, işsizliğinde her gün biraz daha arttığı Afganistan'da halk nasıl yaşıyor? İlk kez 2004'te yapılan serbest seçimler sonucu oluşturulan 250 sandalyeli parlamentonun %40'ını kadınlar oluşturuyor. Evet, bir zamanlar Taliban korkusundan dışarıya bile çıkamayan, burkanın ardına kapatılan kadınlar bugün dünyanın birçok ülkesini kıskandıracak sayıda parlamentoda halkı temsil ediyor. Yeni Afganistan parlamentosunda savaş ağalarından aşiret liderlerine hemen her kesimden temsilciler bulunuyor. Buna rağmen hükümetin etkisi başkent Kabil ve kuzey bölgesindeki birkaç yerleşim biriminden öteye geçemiyor. Ülke ekonomisinde beklenen iyileşme henüz gerçekleşmiş değil. İşsizler ordusuna her gün yenileri ekleniyor. İş bulabilen bir işçi ayda $40 çalışırken ev kiraları $400 başlıyor. Yıllar sonra mülteci kamplarından ülkemize geri döndük, iş bulup çalışalım diye. 5 aydır Kabil'deyiz. Gördüğünüz gibi her gün sabahtan akşama kadar cadde kenarlarında iş bekliyoruz. Ailemiz karnını doyurmak için bizden para bekliyor ama biz günde $1 bile kazanamıyoruz. Biz ne teröristiz ne de El-Kaide'yiz. Sadece işçiyiz. İnşaatlarda çalışıyoruz. Kabil'in her kavşağında böyle iş bekleyen insanlara rastlayabilirsiniz. Günün her saatinde sokaklar insanlarla dolup taşıyor. Hemen hepsi karnını doyurabilmenin çarelerini arıyor. Kimi boş boş dolaşıyor, kimi de bir şeyler satarak ekmek parasını kazanmaya uğraşıyor. Özellikle uyuşturucudan ve diğer yasa dışı yollardan bol para kazanan küçük bir azınlık ise her dönemde ve dünyanın her yerinde olduğu gibi rahat bir yaşam sürdürüyor. Çocuk doğuran, ev işlerini yapan, yeri geldiğinde burka giymeye zorlanan, ailede ve toplumda yaşanan her acıyı ilk tadan kadınların durumunda eskiye göre fazla bir değişiklik yok. Kadınlar yasalar karşısında azımsanmayacak haklara sahip. İstediği zaman dışarıya çıkabiliyor, başını açabiliyor ama sokaklarda daha çok burkalı kadınlar göze çarpıyor. Çünkü her ne kadar demokrasiden bahsedilse de hem toplumun gelenekleri hem de İslami kuralların baskısı her adımda hissediliyor. Taciklerin, Özbeklerin, Hazaraların ve Türkmenlerin yaşadığı Afganistan'ın ikinci büyük kenti
Mezar-ı Şerif'te bulunuyoruz. Mezar-ı Şerif'in birkaç önemli özelliği var Afganistan tarihinde. Bir tanesi Taliban rejimi döneminde en kanlı çarpışmaların olduğu yer. Ve bir süreliğine Taliban rejimine karşı Kuzey İttifakı'nın da başkenti oldu. Bir diğer özelliği de Afganistan'a özgü afyon üretiminin en önemli merkezlerinden bir tanesi. Başkent Kabil'den sonra 2 milyon nüfusuyla ülkenin ikinci büyük kenti olan Mezar-ı Şerif'te halkın çoğu tarımla uğraşıyor. Ancak haşhaş ekiminin yasaklanması buradaki üreticileri sıkıntıya sokmuş. Sokak görüntülerine bakılırsa Mezar-ı Şerif'te de bir hareketlilik göze çarpıyor ama bu sadece geçim telaşının nafile koşuşturması. Taliban'ın ele geçirmek için defalarca düzenlediği saldırıları püskürtmeyi başaran Mezar-ı Şerif halkı bugün ekonominin kötü şartlarında bocalıyor. Aslında kuzeyden güneye her Afganistanlı aynı sorunla karşı karşıya. Aş ve işten sonra en büyük sıkıntı eğitim. Ülkenin %80'ine yakını okuma yazma bilmiyor. Kuzey dahil birçok bölgede halen bazı aileler günah diye kız çocuklarını okula göndermiyor. Evet, hala kızlarını okula göndermeyenler var. Bunda cehaletin ve geleneklerin etkisi var. Derneğimizin ana amaçlarından birisi de kadınları, kızlarını okutmaya razı etmek. Onların zorla evlendirilmesine karşı çıkılmasını sağlamak. Eğitim olanaklarını genişletip artık Afgan kadınının da dünya standartlarında eğitimli bir kadın olmasını istiyoruz. İlişkilerin yaşandığı Afganistan'da her şeye rağmen olumlu gelişmeler de var. Taliban döneminde tamamen yok edilen sinema ve tiyatro yeniden canlanıyor. Afgan yönetmenler daha çok Taliban dönemini ve toplumun sosyal yaşamını anlatan filmlere imza atıyor. Bir yönetmen olarak Afgan sinemasını anlatır mısınız? İlk dönemlerini, işgal dönemini, Taliban dönemini ve bugünkü durumunu anlatır mısınız? Afganistan'da sinema kültürü 50 yıl öncesine dayanıyor. Ancak komünist dönemde yani 1975'lerden sonra yaygınlaştı. Bu dönemde yılda 2-3 film yapıldı. 1991'den sonraki mücahitler zamanında Afganistan sineması karanlık bir döneme girdi. Mücahitler döneminde sadece Oruç isimli bir film yapıldı. Konusu Ruslara karşı verilen savaştı. Taliban dönemi ise sadece sinema kültürü için bir kara leke değil, Afganistan tarihinin de kara lekesi. Bir kızın resmini asmak bile günah sayılıyordu ve cezası ağırdı. Onlara göre her şey haramdı. Ülkede sadece dini propaganda yapan şeriat radyosu vardı. Taliban sonrasında sinemada biraz gelişme oldu. Sıddık Barmak'ın yönettiği ve Taliban döneminde yaşamını devam ettirmek için erkek kılığına giren bir genç kızın mücadelesini konu eden uluslararası ödüllü Osama filmi de bunlardan biri. Afgan kadını sinemada artık başrol oynuyor. Sinemayla nasıl tanıştınız? Ben Taliban zamanında Pakistan'daydım. Çocukluğumdan beri sinema ve tiyatroya karşı ilgim var. Ülkeme döndüğümde bir filmde rol almak için bir film şirketine başvurdum. Kız kardeşim de o şirkette makyözdü. Onun sayesinde tanıştığım şirket müdürünün bana yaptığı film teklifini kabul ettim ve ilk olarak bir seyahat filminde oynadım. Size film teklifi geldiğinde aileniz nasıl karşıladı? Ailem buna karşı değil ama abim böyle filmlerde oynamamı istemiyor. Arkadaşlarından tepki aldığını söylüyor. Peki filmde oynuyorsunuz, o filmler gösterime giriyor, halk izliyor. Daha sonra siz de sokağa çıkıyorsunuz, okula gidiyorsunuz. Size tepki göstermiyorlar mı? Filmlerim televizyon kanallarında yayınlandığı zaman farklı tepkiler geliyor. Çok olumlu olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle okula gittiğim zaman bu filmde rol alan kız diye tepki gösteriyorlar.
Afganistan'ın durumu ortada. İyi gözle bakmıyorlar. Daha çok gençsiniz ve bu sektörün içindesiniz. Sinema deyince aklınıza ne geliyor? Sinema kültürel bir sektör. İnsanları aydınlatıyor. Bir ülkenin kültürünü, farklı yaşam tarzını anlatabiliyor. İyi veya kötü yönlerini gösteriyor. Özellikle Afganistan'da insanların sinema konusunda bilgilendirilmesi gerek. Peki bir aşk filminde oynamanız için teklif gelse kabul eder misiniz? Biliyorsunuz Afganistan'da bir İslam hükümeti var ve burada İslami kurallar geçerli. Afganistan'da böyle bir filmde rol almam imkansız. Çünkü halk da buna hazır değil ve aşırı tepki gösterebilir. Eğer biz de Türkiye gibi gelişmiş bir ülke olsaydık belki orada oynayabilirdim. Taliban'ın şeytan icadı diye yasakladığı televizyon her evde seyrediliyor. Hatta özel kanallar moda olan popstar yarışmaları bile düzenliyor. Bu tür yarışmalara kız erkek yüzlerce genç katılıyor. İleride ne olur bilinmez. Ama Afgan halkının çoğu gelinen noktadan artık geri dönülemeyeceğini, ancak tarım alanında gerekli destek verilmedikçe haşhaş ekiminin devam edeceğini söylüyor. Bir gerçek var ki Afganistan topraklarında haşhaş ekildikçe uyuşturucu tacirleriyle terör örgütlerinin toplum üzerindeki etkisi artacak ve özlenen demokrasi gelmeyecek. Sonuç olarak Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin deyimiyle ya Afganistan haşhaşı bitirecek ya da haşhaş Afganistan'ı. İşte Afganistan'ın bir başka gerçeğiyle karşı karşıyayız. Kırılma noktası ekibi olarak Afganistan'da kendimizi bir uyuşturucu bataklığının içinde bulduk. Haşhaşı yasaklayan Kabil hükümeti ne yazık ki henüz duruma hakim değil. Çünkü aşiret liderlerinin bölgeler üzerindeki etkisi sürüyor. Ülkenin güneyinde Taliban güçleriyle şiddetli çatışmalar devam ettiği için buradaki haşhaş tarlalarına kimse dokunamıyor. En kötüsü de Afganistan'da afyon çocuklara bile veriliyor. Ve yüz binlerce insan uyuşturucu müptelası. Tek gelir kaynakları haşhaş olan köylüler ise yardım yapılmazsa üretime devam edeceklerini söylüyor. Duruma bakılırsa haşhaş daha uzun yıllar Afganistan'ı terk etmeyecek gibi görünüyor. 2 hafta sonra yine aynı gün ve saatte hayatın ve tarihin kırıldığı bir başka coğrafyada görüşmek üzere, sevgiyle kalın.